Merhaba arkadaşlar. Astral yolculuk hakkında ikinci videomuza başlıyoruz. Yine Mesut arkadaşımız, kardeşimiz kafasına takılan bazı sorular varmış. Çevresindeki danışanlar da bazı sorular sormak istemişler. Mesut da bu konuda onlara yardımcı olup bize bu soruları soracaklar. Merhaba Buyur Şahin Mesut, Usta, seni nasılsın? dinliyorum. Keyfin nasıl? Merhaba kardeşim, iyiyim. Sağ ol, Teşekkür Allah razı ederim, olsun, iyiyim. sağ olasın. Sen Şimdi nasılsın, iyi bu misin? astral yolculukla ilgili daha böyle bir derinlemesine girmek istiyorum. Çünkü enteresan ve ilginç sorular aldım. Daha çok metot ve teknikleriyle ilgili. Hemen bir başlayayım ilk soruma. Orada mesela sen oruç dedin. Şimdi oruç dediğin zaman malum işte Ramazan'da bizim orucumuz, sahurumuz var, iftarımız var. Bu esnada hiçbir şey yemiyoruz, içmiyoruz. Hani oruçtan kastın ne? Mesela hiç mi yemeyeceğim, içmeyeceğim yoksa belli şeyleri içebilir miyim? Örneğin su gibi veya bitki çayı gibi mesela. Şimdi bu tür yolculuk oruçlarında sıvı gıda serbest. Yani sıvı gıda derken su, çay, şeker, kahve, şeker yok. Pardon, ağız alışkanlığı. Kahve, çay ve su serbest. Sıkıntınız yok. Oruç zamanında tabii ki sadece sıvı tüketerek, yani su, çay veya kahve tüketerek, şekersiz ve katı gıda yemeden oruç tutarsanız ruhunuz, bedeniniz daha çabuk sakinleşir. Yani ikinci, üçüncü günden sonra şu orucuyla beraber deneyim yaparsanız daha sakinleşir. Ama ki sizin gücünüz buna yetmiyor ya da su orucu size ağır geliyor ise sebze yiyerek, yani hayvansal gıdadan tamamen arınarak birkaç gün, bu sefer oruç bazına girmez ama oruç diyeyim ben size. Hayvansal gıda, şeker veya buna benzer bu bedene almamak şartıyla zepse türü şeyler haşlayarak veyahut da e, salata tarzı yiyerek yediğiniz takdirde de yine aynı Anladım görevi usta ya. görebilirsiniz. Özür Vücudunuz ne kadar sakin, özür dilerim, vücudunuz ne kadar sakin olursa, ne kadar boş olursa hedefe anladım. ulaşmanız Yani daha bir çok tür kolaylaşır. arınma gibi oluyor anladığım kadarıyla. O zaman şöyle bir soru daha geldi aklıma. Ben seni keseceğim önce. Şunu söylemem lazım. Bu arınma değil. Bu arınma değil Mesut. Buradaki olay hayvansal gıda aldığınız zaman, hani ben et yemiyor muyum? Yiyorum tabii. Ama ben ilk baştaki olayı anlatıyorum. E, Hayvansal gıda aldığınız zaman o hayvanın da oradaki korkularını, enerjisini, onun yaşadığı, kesilirken yaşadığı paniği falan, hepsini o etle beraber bedeninize alıyorsunuz. Ve et vücutta en yavaş ilerleyen bir gıdadır. Onun içinde zepse aldığınız zaman bedeniniz yorgun olmaz. Enerjiniz daha yüksek olur ve bununla birlikte de çıkacağınız yolculukta yine senin tabirinle, evet, bir konuda evet sen de haklısın, arınma yönüyle bedeni Anladım. terk etmek Şimdi daha kolay evet, olur. şimdi daha iyi anladım. O zaman bizim Buyur şimdi. dediğin gibi astral yolculuğa çıkmak için kolaylaştırıcı bir özellik diyelim artık buna bu şekilde yaptığımız zaman. Peki o zaman ben Aynen öyle, mesela aynen astral öyle. yolculuğa çıktığım zaman biz 7 bedenden bahsediyorduk da ikinci beden, astral beden o yolculuğa çıkan diğer 6 beden ne oluyor? Onlar yani nerede? Onlar da mı geliyor benimle? Fiziksel bedende kalıyorlar. Fiziksel bedende kalıyor. Ben sadece Evet, siz
ikinci bedenle, astral bedenle ya da ruhsal bedenle diğer tabiriyle bedeni terk ediyorsunuz. Anladım. Diğer Peki, bedenler orada kalıyor. Yani şöyle söyleyeyim, çok özür dilerim, şöyle söyleyeyim. Vücut ölmediği sürece bu öbür 6 beden sizi terk etmez. O yüzden onlar hepsi bedende kalır. Onun için de zaten o bir bedenin, yani astral bedenin vücudu terk etmesi bu kadar zorlanıyor. Çünkü o oraya ait, oraya alışkın. Ve siz onu alıp evinden sokağa çıkartmaya anladım. çalışıyorsunuz. O yüzden de önceden onu yetiştirmeniz lazım, önceden onu eğitmeniz lazım, alıştırmanız lazım ki size inansın, güvensin ki sizinle beraber dışarı çıksın. Diğer 6 bedende o bedeni korumak için ya da diğer 6 çakra, adını ne diye istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. O 6 bedende kalıp, fiziksel bedende kalıp e, dönüşümünü ya da hayatta tutuyor. Yani yaşamını devam etmesine yardımcı oluyor. Anladım usta. Şimdi daha iyi anladım. O zaman benim bu ikinci, yani astral bedenle birlikte benim bilincim de gidiyor. Bilinç de yolculuk yapıyor. O zaman benim bilincim astral bedende mi? Yani yoksa sadece bu astral bedenim mi benim bilincimi taşıma özelliği tutuyor? Onu merak ettim. Hayır, hayır. Bilincin fiziksel bedende kalıyor. Ama aradaki kordon diyorlar onlar, aradaki kabloyla, kordonla ya da aradaki bağlantıyla astral bedende de bir bilinçin Bir var. şey gibi, iki taraflı telefon gibi düşünüyorum. Yani anladım. Yani telsiz gibi. Yani ya da bir modem düşün, her yere şey gönderiyor, internet gönderiyor. Herkes o Anladım. Şimdi de interneti evet, kullanabiliyor daha iyi gibi. oturdu. Evet. Peki Artık. ben o zaman bu astral yolculuğa çıktığım zaman insanın şartlanmış, işte zihin şartlanmasından dolayı bedeni konuşmuştuk. Hani bulutumsu bir beden demiştik. Bazı şeyler aldığım, yani okuduğum yerlerde tabii ki bulutumsu bir beden, griimsi böyle, flu yani, ama bazılarında da mesela bir renk Evet, veriyorlar ve bir evet. mesela bir işte damla şeklinde, su damlası gibi, yani bir bubble gibi diyelim, bir balon gibi mavi renk de diyorlar. Olabiliyor mu? Şimdi her şey mümkün Mesut. İlk videomuzda anlattığım gibi sen nerede ne okuduysan, neye inandıysan bilinç altında sana o şekilde bir yön verir. Yani sen kendini güvende hissedebilmen için senin bildiğin resimler doğrultusunda sana bilgi verir ya da yön verir. Seni o şekilde gösterir ki sen kendini orada güvende hissedesin. Ama gerçekte e, astral yolculuğa çıkan bir beden daha çok grimsi, duman rengi, maviye çalan, e, gri maviye çalan bir renk alır. Ama genellikle şeffaftır, yani çok fazla bir renk e, belli olmaz yani ona. Ya gri ve şeffaf, yani daha çok o renktir, yani en çok öyle diyeyim, yani fazla detaya inmeye gerek yok. Ama ne istersen ya da ne düşünürsen, neye inanırsan o şekilde bir beden oluşur sende ve çıktığın zaman o Anladım. şekilde kendini Ben görürsün. kendi tecrübemden bir şey aktarmak istiyorum. Ben aslında o bedenden çıkışı daha önce kitapları tabii okuyordum. Bir rüyadaydım. Çok bir düşüş hissettim. Yani o anda kitaplar aklıma geldi. Hah dedim. Şimdi düşüyorsun dedim. Biraz sonra bedeninden çıkacaksın dedim. Bir muazzam bir karıncalama hissettim. Ayak parmaklarından, el uçlarından.
o karıncanın hah dedim, tamam dedim işte istediğim, beklediğim şey gerçekleşiyor ama yükseldikten sonra bana doğru işte bir şey geldi. Ee, Yani böyle bir çok hızlı bir şekilde ben orada işte o şekilde herhalde korktum. Şu anda tekrar canlandı gözümde. Ondan dolayı bedenime tekrar geri döndüm. O zaman tekniklere baktığınız zaman yani mesela bir tane anlatmıştın, halata yukarı çıkmak. İşte biz bunu karıncalama olmaya başladığında biz yavaş yavaş oraya gidiyoruz ya da öyle bir şeyin olma ihtimali yükseliyor mu? Öyle düşünebilir miyiz usta? Aynen, aynen, ama o çıkışta ya da o karıncalanma anında eğer ki sen dersen ki o an düşünürsen ha şimdi çıkıyorum işte oluyor Hadi karıncalanma ya. başladı dersen tekrar O da bedene dönersin. Yani aynı senin rüyanda yaşadığın şeye gibi. döndük. İlk bölümde konuştuğumuz gibi beklentisiz olmak. Yani ne olacaksa olsun ama ilk çıkışta o beklentiye girmemek, o oluyorsa bile onu olduğu gibi olmasına bırakmak, düşünmemek. Doğru mu? Aynen düşündüğün an bunu da yine ego yapıyor. Yine de bunu beden kendisi yapıyor. Çünkü dediğim gibi ölümden korktuğu için bunu yapmamaya, mümkün olduğu kadar seni engellemeye çalışıyor. Bunun için de sana böyle bir şey sunuyor. O anda sen diyorsun ki şimdi çıkıyorum bak oldu. 6 aydır uğraşıyordum şimdi oldu Aynen. dediğin an tekrar bedene dönüyorsun. Ve bedene döndüğün an yine bir 6 ay ya da 3 ay en Ne az daha seni diyorsun geri atıyor. usta? Vay. Çünkü o beklenti artık oraya bir yerleşiyor ve her seferinde senin her deneyiminde Tamam. seni O tekrar zaman içine bu çok çekiyor. önemli bir noktaydı. Çünkü bazen hakikaten arkadaşlarım var bunu devamlı deneyimi ediyorlar. İşte bazen o karıncalamalar oluyor sonra demek ki çok geriye atıyor dediğin gibi usta. Bu sefer tekrar sıfırdan başlıyorsun gibi oluyor. Aynen, Peki aynen, aynen. Peki benim bir başka Yani, sorum da yani, yani. bu tekniklerle ilgili. Hani sen biz anlattın zaten meditasyon, nefes tekniği, işte beklentisi olmak tamam. Bunun dışında işte başka teknikler var mı? Yani kolaylaştırıcı teknikler ya da örneğin farklı bir metotlar var mı? Benim bunu yatarak veya oturarak veya bir şekilde yapabileceğim, uygulayabileceğim. Hani en azından mesela bu halat tekniğin dışında, nefes tekniğin dışında bize bir iki tane daha teknik tavsiye edebilir misin? Senin de başarılı olduğun veyahut da başarı oranının yüksek olduğunu düşündüğün. Benim başarı ilk ilk derste anlattığım gibi benim başarılı olduğum şey bir davul çaldık. Onunla beraber ilk çıkışımı gerçekleştirdim. Çok yani özür dileyerek şimdi ukala gibi oluyorum ama çok basitti. Çok basitti. Bu tekniğin bana göre bence en güzel yolu hiçbir şey yapmamak, mümkün olduğu kadar dediğim gibi vücudu sakinleştirmek ve niyet etmek. Ondan sonra da beklemek. Bir süre sonra vücut öyle bir transa geçiyor ki e, arafa geçiyorsun diyeyim sana. Hani bu dünya ile öbür dünya arasındaki boşluğa geçiyorsun ve o an çıkış başlıyor. Anladım. Peki Yani bunu istersen urgan kullan, istersen halat kullan, istersen başka bir düşünce, her türlü düşünceyi yapabilirsin. Her türlü şeyi aklından geçirebilirsin. Ama en temizi niyet edip, yatıp, meditasyon yapıp, sakinleşip, bedeni terk etmek. duş Yani bana göre deneyeceğin her türlü teknik, bu konudaki teknik senin egonu ileri çıkartır. Bu şeye benziyor. Mesela meditasyonda derler ki meditasyon yapıyorsan mümkün olduğu kadar hiçbir şey düşünme. Kişi hiçbir şey düşünmemek ister
Ama aynı anda 1000 tane düşünce gelir. Ama burada amaç nedir mesela? Ne anlatılır? Derler ki meditasyon yapıyorsan hiçbir şey düşünmemeye çalış. Hiçbir şey düşünme. Bu bir düşünmektir. Peki o zaman anladım. Peki o zaman usta, Yapmamak da tamam, yapmaktır yani. anladım ben seni. Orada aslında gevşemek, rahatlamak ve beklentisi olmak. Peki mesela duş aldığım Aynen. zaman o da bir katkısı olur mu? Relax beni rahatlatıp da yani tamam belki çok bir şey olur. Yani çok abartı olur ama mesela günün işte stresini atmak ya da sabah mı daha çok tavsiye edersin? Ya da öğlen mi? O zaman şöyle yap. En güzel zaman sabah zamanıdır tabii ki. Vücudun en çok dinlendiği, sakin olduğu ve eee Arafta olduğu zamandır. Hani bu daha uyanmamıştır, öbür tarafla bağlantılıdır. Madem öyle soruyorsun, o zaman iyi bir spor yap. Bedeni iyice yor, git duşun altına gir. Ondan sonra yatağa yat, meditasyon yap ve bedenden çıkmaya çalış. O zaman çünkü Hiç zaten beden göstermeyecek. yorgun Doğru olduğu mu? için eee, fazla Güzel, tepki bu vermez. güzel bir tüyoydu. Bunu güzel not ettim, evet. Ha, olabilir yani. Böyle bir şey olabilir. Çünkü ben şöyle söyleyeyim, spor yaptıktan sonra meditasyon yaparsam daha farklı oluyor. Çünkü artık beden o kadar yorulmuş, üstündeki enerjiyi dışarı atmış fazlalığını, bir dingilleşmiş, sakinleşmiş ve bununla birlikte meditasyon yaptığım An- zaman benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani kendimi daha dinç, daha mutlu mu diyeyim, daha farklı mı hissediyorum? Yani çok değişik, Tamam, farklı bir şey oluyor. tamam. O Yani öyle bir zaman şey deneyebilirsin. başka bir soruya geçelim. Bu şimdi ben diyelim ki biz Lütfen. çıktık ve niyet de ettik. Ve ne yapmak istediğimizle ilgili tam olarak bilmesek de o boyuttayız ve o anda astral boyutta düşünceyle yön alıyoruz. Yani sağa dön diye düşündüğümde sağa dönüyorum diye düşünüyorum. Doğru mu? Sola dön dediğimde Öyle de yani valla Mesut öyle bir olay ki orada ya aslına bakarsan düşünmüyorsun. Olay orada sanki kendiliğinden gelişiyor. yani ben yönet Ben özür dilerim. Birinci derste anlattığım gibi şehrin üstünden uçuyordum ben mesela. Şehirlerin üstünden geçiyordum. Hani ben daha önceden bunu planlamadım. Yani daha önceden demedim ben şehirlerin üstünden uçuyum bakayım falan diye. Bir baktım şehirlerin üstünde uçuyorum ben. Anlıyorum, anlıyorum. Yani neticede öğrenmemiz gereken bir şey oluyor ve öğretiliyor gibi mi düşünelim? Yani tecrübe edinmemiz gereken bir şey var. Senin mi? Sen hazırsan, sen hazırsan sana sorusu da gelir, sana cevabı da gelir. Öbür boyut biraz farklı çalışıyor. Tabii ki. Niyet edersin illaki ben burayı görmek istiyorum, buraya gitmek istiyorum ya da bunu yaşamak istiyorum dersin. Bu deneyimi dersin. Ona göre bir deneyim yaşatılır. Oraya doğru gönderilirsen oraya gidersin. Ama benim işim haricinde tedaviler ya da başka görevlerim haricinde ben bazen başka yerlere gönderiyorlar. Onlar haricinde e, ben çıktığım zaman bir plan yapmıyorum yani. Görevim yok ise bir plan yapmıyorum. Sadece Anladım. Yine çıkıyorum. yani evet. Yine Yani astral bedene beklentisiz çıkıyorum. oluyorsun ve çıkıyorum diyorsun. Peki o zaman bana şöyle bir soru geldi aklıma. Ben astral yolculuğa çıktığım zaman ya da işte bir şekilde yani bunun hazırlıklarını tamamladığım zaman, meditasyonumu yaptığım zaman ve çıktığım zaman o anda gelişen olay neyse ben onu yaşıyorum. İlk olduğu için. Tamam. Evet. Peki Evet. bir Yani farklı bir evet. sorum olacaktı burada. Tamam teknikleri, metotları öyle ya da böyle konuştuk. Eee, benim orada hani korkulardan dolayı gidiyorum. Hani geri dönmemem gibi olasılığım yok değil mi? Yani öyle bir şey olmaz değil mi?
Dürüst söyleyeyim Isınırsa var. şimdi korktuk. Var. Hayır korkma var ama neden var? Şimdi öbür tarafta öyle bir boyut var ki Mesut, bu dünyada, bu kainatta, bu yeryüzünde yaşayıp da göremeyeceğin kadar huzurlu bir yer var. Çok 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 nadir de olsa, çok 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 nadir de olsa oradan dönmek istemeyenler var. Evet, Hani bu evet. komada yatanlar var ya, komada yatan hastaların çoğunluğu çok pardon, çoğunluğu o boyuttan kaldıkları için bu boyuta gelmiyorlar. Geri gelmek istemiyorlar. Oradaki huzur, oranın verdiği huzur Peki hiçbir usta, o şeyle zaman şöyle bir ölçülemez Mesut. soru hasıl oldu. Bu bahsettiğimiz boyut hani cennet boyutu değil, değil mi? Yani yoksa Ben adını koymak istemiyorum. Ne istiyorsan onu koyabilirsin. Ama e, ben sana samimi söylüyorum, böyle bir duygu yok. Yani böyle, yani kelimeye bile dökmeye dilim varmıyor. Güzel demek bile kaba gelir. Böyle şahane, böyle benim harikulade bir evet, duygu yok. benim yaş Yani benim yaşadığım gerçekten yani o kadar o güzel. ilk deneyimde acayip hafiflemiştim. Yani o kadar böyle bir tüy desem, hani kendini nasıl hafif hissedebilirsin onu ben kelimelerle anlatamayacağım şimdi. Yükselerken böyle hissettim yani, artık o ağırlık, o şey yok yani, bir şey yükseliyor, bilincim de yukarı çıkıyor yani, düşüncem de yukarı tavana doğru yükseliyor. Tabii keyif alıyorsun çünkü acayip bir hissiyat. İlk defa ömründe böyle bir şey yaşıyorsun. O yüzden de işte benim sorum oydu. Yani geri dönmeme olasılığından kast oydu. Peki o zaman bir şey daha sormak istiyorum. Ben as Bir saniye ama bir saniye, çok özür dilerim. Burada senin yaşadığın o benim anlattığımın belki Şimdi daha çok milyonda biri. merak ettim. Milyonda biri. Ya, gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Milyonda biri. Çünkü sen orada bir beden dışı bir deneyim yaşadın. Yani astral bedenin fiziksel bedeni terk etmesinde yaşadığın bir deneyim yaşadın. Benim sana söylediğim astral bedenle astral boyuta geçip de oradaki o enerjiyi, oradaki o huzuru, oradaki, diyorum ya, bunun bir kelimesi dahi yok. Onu yaşamak, yaşayıp da tekrar bu dünyaya gelmek bence kerizlik, başka bir şey değil yani. Ve ben Estağfurullah kerizim canım. yani. Ama Ben yo, ben kabul ediyorum. Ben kendim adına, ben kendi adıma kabul ediyorum. Mesut, dediğim gibi kelimelere tamam, o sığmayacak bir zaman huzur. şimdi biraz daha fiziksel bedene gireceğim. Ee, Tabii bu çok okumaktan da oluyor ama şunu da fark ettim. Özellikle uzun süreli meditasyonlarda, farklı meditasyon tekniklerinde Zirbeldrüse Almanların dediği ya da bizim Türkçe'de epifiz bezi olan, onda ya da üçüncü göz fiziksel Ya da olarak üçüncü bir göz. değişime uğruyor mu? Yani Hı. sen meditasyon yaptıkça bu neticede belki günler değil, haftalar değil, belki dediğin gibi aylar alıyor. Bu aylar sonucunda bu epifiz bezinde ya da üçüncü gözde değişiklikler oluşuyor. Fiziksel anlamda da değişiklikler oluşuyor mu usta? Sadece benim bildiğim kadarıyla ya da benim yaşadığımda bu şu anınızın tam ortasında kurumalar, kepeklemeler oluşuyor ve aşırı derecede yanma, karıncalanma. İlk zamanlarda, ilk açılırken sanki birisi bıçak sokuyormuş gibi bir hissediyorsunuz. Dehşet bir baş ağrısı, direkt bu iki kaşınızın ortasına, biraz yukarısına saplanan dehşet bir baş ağrısı.
Sanki birisi böyle canlı canlı bıçak sokuyormuş gibi. Onun haricinde de dediğim gibi bir karıncalanma ya da o bölgenin aşırı derecede yanması, kuruması gibi şeyler Anladım. yaşıyorsunuz açılana kadar. Anladım. O Ama zaman öbür hani türlü işte bir kordondan şey yok. bahsediyorsun ya, o kordon oraya mı bağlı acaba? Göbek Yok, bağından göbek bağına çıkıyor. bağlı o. Ha, göbek bağın Sen çıkışı karından karından yapıyorsun. yapıyorum. Ama orada enerji Evet, odaklanması evet, olduğu için dediğin gibi baş ağrısı ve işte bıçak saplanması gibi bir şey hissedebiliyoruz dedin. evet, Onun dışında fiziksel değişiklikler evet. oluyor mu? Yani zaman içerisinde ben bunu yaparken, yani tamam, mutlaka zihinsel değişiklikler oluyor. Karakterde, kişilikte olabilir, çünkü daha farklı algılaman gelişiyor. Daha sakinleşiyorsun, daha çok sakinleşiyorsun, daha çok sessizleşiyorsun, ya da Özür dilerim. deliriyorsun. Özür dilerim. Yani Delirmekten yere kast göğe ne burada? sığmıyorsun. Ya yere göre sığmıyorsun. Anladım, anladım, Etrafındakiler de diyor ki anladım. ne oldu oğlum kafayı mı yedin delirdin mi diyor. Yani onlara göre deli olmuş oluyorsun. Sana göre veya bize göre bir şey yok. Gayet doğal bir şey ama dışarıdan seni tanıyan çevren hareketlerine bakıp seni tuhaf E, karşılıyorlar. Seni tuhaf görüyorlar. Anladım Mustafa. Hani Peki onlara göre şeyi artık normal merak ettim. olmuyorsun. Şimdi bu üçüncü göz, neticede o zaman bu üçüncü göz, yani altıncı çakra açılmış oluyor bu şekliyle. Doğru mu? Yani açılmaya başlıyor. Pekâlâ. Açılmaya Açılmaya başlıyor. başlıyor. Bizim genel olarak baktığım zaman mesela tanıdığım işte hastalardan üçüncü gözü kazaren açılanlar var örneğin. Şimdi onlar farklı şeyler görüyorlar ya. Biz onları tabii Evet. bizim alanımızda biz hasta olarak nitelendirmiyoruz. Sen de söylemiştin. Sadece onlar normal insanların görmediği şeyi görüyor demiştin. Onlar da acaba bu boyutta mı görüyorlar? Yani bu astral boyuttaki Evet. olayları mı görüyor bu insanlar? Evet ama oradaki işte en büyük problem eee, ben bunu daha önce de başka bir vatandaşla, bir dostumda, arkadaşımda yaşamıştım. Hazır olmadan açılan bir üçüncü göz gerçekten bir bunalıma sokabilir, bir delirtebilir. Hatta yani nasıl diyeyim bir cinayete kadar birilerine zarar vermeye kadar yahut da bir hastaneye yatacak kadar psikiyatriye yatacak kadar çıldırtabilir. O yüzden zaten ben herkese diyorum ki benim eğitimim arkadaşım 3 sene. Eğer diyorum 3 sene benim kahrımı çekeceksen ben sana bu konuda yardımcı olabilirim. Ben öyle bir hafta sonu, cuma, cumartesi, pazar ya da bir hafta sonu, 2 hafta sonu eğitimle ben kimseye eğitim vermek istemiyorum. Benim çok çok bir hafta sonu sana öğreteceğim ya da diğerine öğretebileceğim bir meditasyon tekniğidir. Bir iki nefes alma tekniğidir. Belki çakraların nasıl aktif edilebileceğini ya da nasıl çalışabileceğini gösteren bir iki görsellik ya da biraz eğitim verebilirim. Ama ki sen bana dersen derin olarak ben bu işi öğrenmek istiyorum ya da bu yola çıkmak istiyorum. 3 seneni bana vereceksin kardeşim. Yani 3 sene sonra ben seninle beraber 3 sene boyunca yürüyeceğim ve 3 sene sonra da sen artık belli bir seviyeye gelip yaklaşık 3 sene sürer. E, Zor bir ruhun, vatandaşlığın ya da kişiliğin yok ise belki biraz daha sürebilir ama 3 sene sonra normalde 3 seneye yakın biter bu iş. Yani çıldırmaman için ben 3 sene Aşama istiyorum öyle aşama söyleyeyim. eğitim yapıyoruz. Aşama aşama pişe pişe hani un olacaksın, suyun katılacak, şekerin, tuzun katılacak, hamur yoğrulacaksın, hamurun şişmesini bekleyeceksin, parçalara böleceksin, tekrar şişmesini bekleyeceksin, fırına süreceksin, pişmesini bekleyeceksin. Ondan sonra Şimdi o ekmeği şimdi yiyebilirsin. Bu da belli bir süreç. Eğer sen hamuru tutar da direkt fırına atarsan zaten o şimdi ekmek olmaz, anladım onu da usta. yiyemezsin. Mevlana'nın deyiminde hamdım, Doğru mu? yandım,
Piştim. Heh, Ha. evet. Benim tabii Aynen öyle. şöyle bir Aynen soru öyle. daha olacak. Şimdi astral yolculuk yaparken düşünce demiştin oradaki olay. Peki başkalarıyla orada konuşurken telepatik demiştin. Telepatik olarak gidiyor. Hani bize gelenler, bize gelip bizimle konuşup Doğrudur. bize bilgi verenler veyahut da bize bir şeyler öğretmek isteyenler. Oradaki şöyle bir soru çıkıyor. Hani bizde dualite var ya, bu boyutta bu dünya. İyi kötü, güzel çirkin, akkara. Yani orada da var mı, yani ben nasıl Evet. tartabileceğim bu olayları orada iyi kötü diye, yoksa yok mu orada öyle bir şey? Orada iyi veya kötü diye bir kavram yok ki. Orada şişman zayıf diye de bir şey yok. Orada sarışın esmer, birisi siyah, birisi beyaz diye de bir şey yok. Birisi kel, birisi saçlı diye de bir şey yok. Orada sadece ruh var. Orada fiziksel bir beden olmadığı için sadece o duman renginde gözüken bir beden var. Yani bunun da şişman olması, zayıf olması diye bir kavram zaten olmaz. Öbür boyutta hemen hemen herkes form olarak aynı gözüküyor. İyisi kötüsü olarak da e, zaten sen ne niyetle gidersen oraya, o niyet karşılığında e, sana hizmete Anladım. gelirler. Yani ben niyetle Öyle de başladığımda o söyleyeyim ya. niyetin cevabını orada astral yolculukta alıyorum. Hani senin amacın oraya gidip de bir büyü yapmak ya da bir kötülük yapmak ya da başka bir şeyse, orada da gittiğin zaman karşına kötüler çıkar, kötülük yapanlar çıkar. Tabii sonuçta zarar gören yine sensindir. Sana zarar verirler. Bir şekilde verirler. Çünkü karşılıksız bir şey yapmazlar. Ama niye gittiğine bağlı tabii. Her Anladım şey usta. senin elinde. Hani dediğim gibi ben 30 seneye yakındır bu yolculuk içerisindeyim. E, ufak tefek şeyleri saymazsak benim başıma büyük bir şey gelmedi yani hiç. Yani ben çok temiz bir adam mıyım? Hayır. Ama ben her zaman kendimi şöyle diyorum. Ben çok okumamıştım. Ben saftım. Hani ben bodozlama atlıyordum her şeyin içine. Bana birisi bir şey söylüyordu. Yani hocamı kastediyorum. Bana birisi bir şey söylüyordu. Bu git bunu böyle yap diyordu. Ben sorgusuz sualsiz Susuzca gidiyordum onu yani yapıyordum. böyle işte Hani hiçbir düşünce oluşturmadan gidip yapıyordun. yani aptal gibi düşün, yani çok cahil gibi bir şey düşün. O şekilde ben hareket ediyordum, gidiyordum. Bana söyleneni yapıyordum. Mesela benim hocam bana parmağını göster. Dedi ki kimseye bir parmak gösterme, 10 parmak sana geri döner. Ve ben ondan yani bana ne dediyse benim için bir kanundu. Hani bana kötülük yapma dedi. Ben kesinlikle yapmadım. Bana dedi ki bunu böyle yapma. Olmaması gerekiyor. Böyle yaparsan böyle olur dedi. Ben onu kabullendim, sorgulamadım. Ustam, Ben sadece kabullendim ve devam ettim yani. Ee, şükür bugüne geldik. Yani benim başıma hiçbir şey gelmedi. Dediğim gibi yani biz öbür boyutlarda bazı yerlere gidiyoruz. Bazı şeyler yapmakta zorunda olduğumuz konular var. Orada gördüğümüz, yaşadığımız yaralar, aldığımız yaralar veyahut da uykusuz geçen geceler falan saymazsak, yani ben çok kötü bir şey yaşamadım. Yani ilk başlarda üçüncü göz açılırken çok büyük bunalımlara girdiğim dönemler oldu, olmadı değil. Ama ondan astral yolculuğun bir son bir alakası yok. soruyu O farklı soracağım. bir boyut. Çünkü aslında bu yine demin, yani ilk bölümde de anlattığın şekliyle işte meditasyon teknikleri kullanarak hani astral yolculuğa gitmekle ilgili. Ben diyelim ki bu tekniği, bu metotları uyguluyorum ve uygularken de orada yani işte
bir anda çıkma durumuna giriyorum. E, Düşünceyi blokaj etmeden, yani korkuyu nasıl, yani bizim mevcut tabii şu anda alışagelmiş hayatta bir şey, bir tedirginliğimiz var. Çünkü bilinmeyen bir şey, yapmadığınız bir şey. Nasıl bisiklete ilk binmek gibi, bisiklete ilk bindiğimizde çok korkarız, düşme, şu bu. Sonra alışıyoruz ama o korkuyu biraz azaltacak bir şey ne yapabiliriz? Yani tamam, yani nasıl bir tamam, oruç tutabiliriz, duş alabiliriz, hafif kıyafetler giyebiliriz. Peki şunu yapabilir miyim? Çünkü şöyle bir şey dedin sen. İşte sessiz bir yer olsun, kimse olmasın etrafınızda, sizi rahatsız etmesin. Peki ben bu durumda mesela kulaklık kullanabilir miyim? Müzik dinleyebilir miyim? Yani kendimi bütün dünyadan kapsam, onu da yapamam. Hayır, Anladım. hayır. Kullandığın her şey, kullanacağın her şey, ekstra yanına koyacağın her şey seni bu dünyaya bağlar. Ama dediğim gibi, ilk önce de söyledim, kendine telkinler verebilirsin. O an için ya da akşam yatağa yattın, dersin ki işte ben yarın sabah astral yolculuk yapacağım. İşte yaparken işte kendine dersin işte korkma ya, korkacak bir şey yok. İşte şöyle olacak, böyle olacak gibi. Yani kendi kendine düşünceyle konuşursan, kendi kendine telkinler vererek kendi kendini ikna edersen daha çok Yani yardımcı olur sana, daha düşünce fazla yardım olarak değil eder. de konuşarak kendine daha fazla yardımcısı ol. Yani mesela örneğin işte yarın, bugün gece yatıyorum, yarın sabah işte meditasyon yapacağım, astral yolculuğa çıkmak için. Korkulacak bir şey yok. Bu tedirgin olacak bir durumda değil. E, Astral yolculuğumu yapacağım, geri döneceğim. Bu şekilde konuşarak mı diyorsun? Yani şöyle söyleyeyim, karşında Mesut'u karşına alacaksın, Yani Mesut'la Mesut'u konuşacaksın. gözümün önünde karşıma almış gibi. e, ha Ya mecbur değil, mecbur değil. Ben örnek veriyorum sadece. Yani illa karşına şimdi Mesut'u oturtturma yani şimdi öyle bir şey yok. O yatağa yattın, uykuya dalacaksın. Gözlerini kapat ve kendinle konuş. Kendine de yani ya Mesut işte ya da ne diyorsan artık korkacak bir şey yok. Yani yarın yola astrala çıkacağız. Hani ölmüyoruz. Tekrar bedenimize geleceğiz. Sadece beden dışı bir deneyim yapacağız gibi. Yani bir nevi kendi kendini ikna Anladım edeceksin. usta. Bu yine çok güzel bir bölüm oldu. Astral Yolculuk'la ikinci bölüm. Gerçi tamam, zaman içerisinde yine sorular gelirse usta, bir de bir üçüncü bölümüne geçmek isterim seninle. Çok teşekkür ediyorum. Zamanını aldık. Çok teşekkürler. Tabii ki, İyi tabii ki. akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yine dediğim gibi arkadaşlar, istediğiniz zaman bize ulaşabilir, bize yazabilir. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için bizleri paylaşabilir ya da abone olabilirsiniz. Bu sizin için hiçbir maddi bir değeri yok. Sadece bize destek olmak amaçlı oluyor. Lütfen yaparsanız seviniriz. En güzel günler sizlerin olsun. Görüşmek üzere.